Allah, bir tane kaçtı. Pişirmeye başlıyoruz. Daha şu anda tanelerini vermedim. Şöyle tabağa alın. Şu an bayağı güzel kıvamlı. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim çilek mevsimine kavuşturdu. Tam zamanı ev yapımı güzel bir çilek reçeli hazırlayacağım sizler için sevgili seyircilerim. Şimdi çilek alırken dikkat edin. Püf noktası çok önemlidir. Rengi açık olanları almayın. Güzel böyle kırmızı olanları, orta boy olanları tercih ederseniz güzel olur reçeliniz. Bütün detaylarıyla, püf noktalarıyla çilek reçelini paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili seyircilerim. Burada 1 kilo çileğimiz var. 1 kilo çilek, 1 kilo şekerimiz var. 1 tane limon, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı tereyağımız var. Sadece malzemeler bundan oluşuyor sevgili seyircilerim. Şimdi çileğin şuradaki saplarını 3 tanesini ayırdım, ayıklamadım. Şimdi bunları da kopartıyorum. Bakın güzel kırmızı olanları seçtim. Hemen şimdi yıkayacağım bunları. Bir sudan geçireceğim. Sonrasında çileği önceden yıkarsanız eriyor. Ondan dolayı hemen güzelce hazırlamadan önce yıkayalım. Süzgece alıp ve hemen suyunu süzdürüyorum. Sevgili seyirciler, Allah, bir tane kaçtı. Artık o nasipten çıkmış bir tanesi. Şöyle alayım. Evet. Bu düşeni de atalım. Güzel. Şimdi efendim çilek reçelimizde sevgili seyircilerim güzelce ayıklandı, yıkandı. Şu anda suyu süzülüyor. Süzülsün. Şimdi suyu süzülür süzülmez hemen tencereme geliyorum. Şimdi şekerleyeceğiz. Önce bir şekere yatıracağız. 2 yöntem var reçel hazırlarken. Bir tanesi şekere yatırılmış, bir tanesi de hiç şekere yatırmadan direkt pişirilme yöntemi. Benim bugün yapacağım aralarında şekeri olandan. Bismillahirrahmanirrahim. Sofralarımızda sevdiklerimizle birlikte şifa olur inşallah. Zemine birazcık şöyle şekerden döküyorum. Sonra arasına getiriyorum, çilek veriyorum. Aralarda çilek olacak. Gel bakalım canım, şöyle sevgiyle şeker ve efendim çilekler pişirilecek olan tencerede buluşuyorlar sevgili seyircilerim. Güzel ezmeden aman dikkat edelim. Çilekleri güzel. Şimdi şöyle bir sallayayım. Tencere, geniş bir tencere tercih ederseniz güzel olur. Evde hangisi varsa da olur. Problem yok. Şimdi ben burada 1 kilo şeker, 1 kilo tam ayıklanmış net 1 kilo çilek var burada. Evet efendim. Şekeri, çileği güzelce buluşturdum. Burası böylece 3 ya da 4 saat. Vaktiniz varsa 4 saat, yoksa da 3 saat sonra pişirmeye başlıyoruz. 3 saat böylece bekletiyorum. Sonra pişirilme detaylarıyla devam ediyorum. Çilek reçelimizi 3-4 saat kadar şekerde beklettik. Sonrasında ocağın üzerine aldım. Şimdi altını yaktım kısık ateşte. Yavaş yavaş, bakın şeker taneleri üstte görünüyor sevgili seyirciler. Ocağın altı kaynamaya başlayınca hemen kısacağız. Çünkü yüksek ısıya vermeyeceğiz. Bir kaynasın. Ondan sonra bir 10 dakika kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra tanelerin üzerinden alacağım. Detaylarıyla çünkü devam edeceğim. Şimdi görüyoruz, bakın yanlardan yavaş yavaş sevgiyle kaynamaya başladı. Şöyle hafiften böyle ezmeden bir karıştırayım sevgili seyircilerim. Sizler de detayları görebilmeniz adına. Canım benim, ne güzel bir koku geldi sevgili seyirciler. Her şey mevsiminde güzel, zamanında güzel. Bakın şimdi tamamıyla şeker artık kayboldu, erimiş oldu. Önce çileklerle beklediği için eridi. Sonra ısı ile birlikte tamamen kendini bırakmış oldu. Şimdi bir kaynasın, ondan sonra devam edelim. Reçelimiz şu anda 7 dakika oldu kaynayalı. Buranın üzerine şimdi 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. 1 tatlı kaşığı tereyağını da ekledikten sonra şuradaki çileklerimizin pişme süresi
öncelikle birinci pişirilme 10 dakika. 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra değerli seyircilerim şöyle tahta kaşık ile karıştırabilirsiniz. Ezilmeden, parçalanmadan çileklerimizi güzelce karıştırıyoruz ara sıra. Şu anda tereyağını da verdik. Tereyağı burada güzel hem tat katıyor hem parlak olmasını sağlıyor sevgili seyircilerim. Şimdi son 1 dakikaya girdik. 1 dakika sonra yani 10. dakikaya gelince çilekleri içinden alacağım. Çilekleri alıp ondan sonra kaynatmaya devam edeceğiz. Niye böyle yapıyoruz? Çileklerin yumuşak olması, şerbetinin de kıvamlı olması için böyle bir yöntem yapıyoruz. Limon tuzunu vereceğim az sonra. 40. dakikaya doğru geldiğimizde limon suyunu da vereceğim. Ama limon tuzunu önce vereceğim. Limon suyunu sonra vereceğiz sevgili seyircilerim. Şimdi çilekler burada. Evet, süremiz şu anda tamamlandı. 10. dakikaya geldik. Kaynayan çilekli şerbetin içinden tanelerini kevgir yardımı ile alıyorum şöyle bakın. Dikkatlice ezmeden geniş bir şeye de alabilirsiniz. Tanelerin ezilmemesi için suyunu süzdürerek alıyorum şöyle. Sevgili seyircilerim. Tereyağını da koyduk. Köpüğü gelince köpüğünü alabiliriz. Köpük almazsanız ne olur? Çok bir şey olmaz. Sadece berrak olmasına yardımcı olur köpüğünü alınması. İstiyorsanız almayabilirsiniz, serbestsiniz. Tamam. Şimdi birebir efendim 1 kilo şekeri 1 kilo çilek ile hazırladım. 1 kilo 100 gram da olabilir, 1-200 de olabilir. Hiç problem yok sevgili seyirciler. Hiç o detaylara takılmaya gerek yok. 1 kilo 100, 1 kilo 200 civarında olabilir çileğin miktarı. 1 kilo şekere verdiğim ölçü. Şimdi 1 çay kaşığı limon tuzunu da ekliyorum şimdi. Evet, limon tuzunu da koydum. Sevgili seyircilerim, şimdi burayı kısık ateşte yaklaşık olarak eğer 1'e 1 verdiğiniz zaman yarım saat kaynatmanız gerekiyor. Ama çilek tanesi şekere göre daha fazla olursa o zaman 40 dakika kaynatıyoruz. Buradaki yani bir ballandırıyoruz burayı. Sonra taneleri tekrar buraya vereceğiz. Sevgili seyircilerim, kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra şu anda yarım saatlik süremiz doldu. Bakın, karıştırmadan önce böyle köpükler geliyor. Ara sıra mutlaka karıştırmamız lazım. Bak, karıştıracağım, şimdi göreceğiz bakın. Karıştırıyorum, yukarı doğru kalkmaya başlayacak. Görüyor musunuz? Anında hemen yükseliş başlıyor. Bir kıvam kontrolü yapacağız. Daha limonlu vermedim. Güzel kokular geliyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bakın şimdi önce bir kıvam kontrolü yapalım birlikte. Şuraya bak. Allah'ım. Şu güzelliğe bakın. Sevgili seyircilerim. Daha şu anda tanelerini vermedim. Görüyorsunuz. Akıcı. Şimdi buradan şöyle bir tabağa alacağım. Beyaz tabakta rengini tam net görürüz. Şimdi şöyle çeviriyorum, çeviriyorum. Şurada kıvam. Hangi kameraya doğru çevireyim arkadaşlar? Tamam. Şimdi bakın, görüyor musunuz sevgili seyirciler? Kıvam koyulaşmış. Kontrollerimizi mutlaka yapıyoruz. Çok akıcı olursa tekrar kaynatmaya devam ettiğimizde neticeye ulaşmış oluyor. Yarım saatlik sürenin sonunda bu olmalı. Bu olduysa tamam demektir. Geriye döküyorum şimdi. Çünkü daha işlemimiz devam ediyor. 10 dakika önce kaynamıştı. Sonra yarım saat bu şekliyle kaynadı. Şimdi limonunu verme vakti. Limonunu ve tanelerini şimdi buraya tekrar alacağız. Tencereye sevgili seyirciler. Bir 10 dakika daha kaynatacağız çünkü. 10 dakika daha süresi var. Evet, şimdi limon suyunu veriyorum. Bak, limon suyunu verince bir fokurdayacak. Veriyorum. Gördünüz mü? Limonunu verince hemen böyle bir harekete geçiyor. Sevgili seyircilerim, limon şekerlenmesini önlüyor çünkü. Ve şimdi tanelerini verme zamanı. Gelin bakalım canım. Sevgiyle o almış olduğumuz taneleri tekrar tencerenin içine, bak yakından döküyoruz yalnız. Olabildiğince yakından dökelim. Üzerimize sıçrarsa yüksek ısıda olduğundan dolayı yakar bizi. Onun için söylüyorum sevgili seyircilerim. Yakın mesafeden. Şimdi ısı bir düşecek. Çünkü taneler beklediği için soğudular. Kaynamaya başlayınca
Sadece 10 dakika. Buradaki yöntem nedir? Oktay Usta, normalde biz taneleriyle birlikte koyup kaynatıyoruz diyebilirsiniz. O da olur, problem yok. Bundaki sadece tanelerin, şuradaki çilek tanelerinin yumuşak olması, böyle yumuşacık, tane tane güzel görsele sahip olması için böyle yapıyoruz. Çilek reçelimiz artık süresi tamamlandı. Gayet güzel oldu. Şimdi kıvamını sizlerle paylaşacağım. Açıklamalar bölümüne de tüm malzeme listesini yazacağım. Şimdi buradan bakın, tanesini görüyor musunuz? Güzelliğine bakın. Şükürler olsun Rabbim. Ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Sevgili seyircilerim, şöyle bir tabağa alın. Aldıktan sonra hemen şurada hızlı bir şekilde soğutma çalışmaları yapıyoruz. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Buradaki kıvam kontrolü için. Şöyle tabağa alın. Sonra şurada kıvamını kontrol edin. Şu anda bu sıcaklığıyla akıyor bakın. Bu şekilde akıyorsa bu tamam demektir. Soğuduğu zaman tamamen koyulaşacaktır buradan sonra sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz, tam istediğimiz kıvama gelmiş. Artık altını kapatıyorum. Reçelimizin altını kapatacağım ve hemen bir koşu kapatıyorum altını ve hemen gidiyor bir tane çiğ köfte leğeni getireceğim. Ona soğuk suyu dolduracağım. Buradaki reçeli soğuk suya oturtacağız. Niye böyle yapıyoruz? Bu yüksek ısı devam ederse bizim reçelimiz tamamen o güzel rengi kaybolur, siyah bir renge dönüşür. O güzel renginin muhafazası için hemen koşuyorum ve bir tane çiğ köfte leğeni alıp geliyorum. Evet efendim, leğenimizi aldık şimdi. Hemen soğuk suyu hazırlıyorum. Değerli seyircilerim, şu anda su orada dolarken bakın, ocağın altının ısısını kapatınca taneler üstte kendini böylece güzelce gösterirler. Çilekleri görüyoruz. Bakın, altını kapatmama rağmen halen kaynıyor. Niye? Çünkü tencereler ısıyı muhafaza ederler. Ondan dolayı. Suyumuz tamam. Soğuk su şu anda hazır. Efendim, şimdi 2 sefer değiştiriyoruz. Önce bir sefer koyuyoruz. Bir 5 dakika bekletiyoruz. Ilık hale su ılıyor. Ondan sonra döküyoruz. Bir daha soğuk su. 2 sefer böyle soğuk su şoku yaptığımız zaman ondan sonra bir gece tenceresine bekliyor, soğuyor. Evet. Şimdi birinci şoklamayı yaptık. Sevgili seyircilerim, şimdi çilek reçelimizi servis etmeden önce sizlere saksıda yetiştirdiğim çileği paylaşmak istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz çilekler çiçek açmış. Buradan sonra çilekler büyümeye başlayacak. Bakın şurada büyüyenleri var, görüyor musunuz? Bakın taneleri burada görünüyorlar. Bunlar işte çilekler, daha da büyüyecekler. Sonra da kırmızı kırmızı olup dalından kopartılmış çileklerimiz olacak. Allah'ımıza şükürler olsun. Her şey mevsiminde güzel. Şimdi çilek reçelimiz hazırlandı, soğudu. Sevgili seyircilerim, kıvamını paylaşacağım. Koyuluğunu, her şeyini sizlerle paylaşacağım. Eğer çok koyudur derseniz biraz daha az kaynatın diyeceğim. Efendim, şu anda kıvamını görüyoruz sevgili seyircilerim. Bakın, önce dökeyim isterseniz servis kabına. Orada daha net bir şekilde anlaşılır hale gelir. Şimdi bak, dökerken görelim özellikle. Evet, kıvamı bu şekilde. Eğer bu kıvam koyudur benim için derseniz sevgili seyirciler, o yarım saatlik süreyi kaynattık ya, onu 20 dakikaya düşürün. O zaman biraz daha sulu olur. Şu an bayağı güzel kıvamlı. Ama bu daha buzdolabına gitmedi. Biraz da buzdolabına gidince koyulaşabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Daha henüz sizler hazırlamadınız, yapmadınız. Şu an hazırlayan sadece burada ben olduğum için sizlerle detaylarını paylaşıyorum ki siz nasıl kıvamda seviyorsanız onu şimdi burada birlikte ayarlayacağız inşallah. Evet sevgili seyircilerim, bakın şöyle kaşıkla da göstereyim. Kıvam bu. Eğer bu kıvam benim için koyudur diyorsanız biraz daha az kaynatıyorsunuz. Kıvamının koyuluğunu kaynamayla alakalı. Kaynadıkça kıvamı yoğunlaşır. Erken alırsanız biraz daha kıvamı akıcı olur. Evet efendim, tüm detaylarıyla sizlerle sevgili seyircilerim güzel bir mevsimin meyvesi olan çilek ile reçel hazırladım. Umarım faydalı olmuşumdur sizler için.
Efendim beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum sevgili seyircilerim. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evlerinizde Rabbim bolluk, bereket, huzur versin. Sağlık, sıhhat versin. Kahvaltı sofralarınızda güzel güzel reçelleriniz olsun. Tatlar, huzur olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.